Merhabalar, Kanıt serisinin bu bölümünde hedefimizde bileşke fonksiyonun türevi, literatürdeki adıyla zincir kuralı var. Hemen başlayalım. F ve G türevlenebilir fonksiyonlar olmak üzere F bileşke G'nin türevini merak ediyoruz. Türevin tanımını hatırlar ve bileşke fonksiyonunu uygularsak h değerleri sıfıra giderken F bileşke G x artı h eksi F bileşke G x bölü h bize F bileşke G'nin türevini verecektir. Hemen burada bileşke fonksiyonun parantezli gösterimini kullanır, ifadeyi düzeltirsek f içinde g'de x artı h eksi f içinde gx yukarıda gelir. Bileşke fonksiyonun türevini bulmak için güzel bir dokunuşa ihtiyacımız var. İfadeyi gx artı h eksi gx ile çarpıyor ve bölüyoruz. Burada hemen gerekli düzenlemeleri yaparsak bakınız sağ tarafta aslında g'nin türevi var. Çünkü gx artı h eksi gx bölü h ifadesi h değerleri sıfıra yaklaşırken g'nin türevini verecektir. Sağ taraftaki ifade oldukça açık ama sol taraf için bunu diyemeyiz. O halde sol tarafta biraz daha düzenleme yapalım. Paydada bulunan gx artı h eksi gx ifadesine u dersek gx artı h aslında gx artı u'dur. Tabii ki g türevlenebilir bir fonksiyon olduğu için aynı zamanda süreklidir. H değerleri sıfıra yaklaşırken u değerlerinin de sıfıra yaklaştığını görürüz. Soldaki ifadenin u'ya göre düzenlenmiş halini hemen görebiliriz. Burada f içinde gx artı u eksi f içinde gx bölü u. U değerleri sıfıra yaklaşırken türev demektir. Ve dikkat ederseniz bu f'nin türevinde gx'i verecektir. O halde f bileşke g'nin türevini bulmuş olduk. F'nin türevinde gx çarpı g'nin türevinde x. Aslında fonksiyonun türevi çarpı içinin türevi. Bileşke fonksiyonun türevi sayesinde artık f'nin içinde çok kalabalık ifadeler olsa da türev alma işlemimiz oldukça basit. Fonksiyonun dışının türevi çarpı içinin türevi. Limit ile yaptığımız teknik kanıtın ardından şimdi bu kuralın neden zincir kuralı olarak adlandırıldığını çok daha net görebileceğimiz Leibniz notasyonuna bakalım. Lagrange notasyonu işlem hızı ve sadelik sağlar. Ancak Leibniz notasyonu kavramsal bir derinlik ve işlem gücü sunar. H, f bileşke g fonksiyonu, gx de u olsun. H fonksiyonunu y olarak adlandırırsak, burada dy bölü dx ile gösterilen aslında bir kesir değil, bir operatördür. dy bölü dx olarak yazdığımız bu ifade aslında y bağımlı değişkeninin x bağımsız değişkenine göre değişimini yani türevini inceler. Tabii ki bunun okunuşu aslında dy bölü dx'ten ziyade y'nin x'e göre türevi olmalıdır. O halde h'nin türevi y'nin x'e göre türevine eşittir. F'nin türevinde gx ise f'nin türevinde u yani y'nin u'ya göre türevine eşittir. Gx'e u dediğimiz için g'nin türevi ise u'nun x'e göre türevine eşittir. O halde az önce yaptığımız kanıtı şimdi farklı bir notasyonla sonlandıralım. Burada h'nin türevi aslında y'nin x'e göre türevidir. H, f bileşke g'yi ifade ettiği için f bileşke g'nin türevini yazarsak f'nin türevinde gx çarpı g'nin türevinde x'tir. Burada f'nin türevinde gx y'nin u'ya göre türevidir. G'nin türevinde x ise u'nun x'e göre türevidir. O halde y'nin x'e göre türevi aslında y'nin u'ya göre türevi çarpı u'nun x'e göre türevidir. Zincir kuralını da bu şekilde göstermiş olduk. Zincir kuralı sayesinde artık bize basit olmayan fonksiyonlar da sorulsa biz onların türevini almakta çok yetenekli hale geliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.